Turunç'tan herkese selamlar. Şöyle size güzel bir gündoğu manzarası izleteyim biraz. Fiyatları da Temmuz 2005 itibariyle az çok göstereyim size. İngilizlerin en çok tercih ettiği mekanlardan birisi. Uzun zamandır video eklemiyorum. Bunun birkaç sebebi var. İlk şarj molamı verdiğim festival atleti Susurluk'ta satmayı düşünüyorum. Arabam.com'da var ilanı, sahibinden.com'da da vardı. Anam donuz. Merhaba değerli izleyiciler. Uzun zamandır video eklemiyorum. Bunun birkaç sebebi var. Maalesef 2024 benim için çok güzel geçmedi. 2025'te aynı şekilde kötü geçmeye devam ediyor. Önce kuzenimi bir trafik kazasında, motosiklet kazasında kaybettim 2004 yılı içinde Mart ayında. Sonrasında bir işsizlik sürecim başladı. Haziran ayında işten ayrılmak durumunda kaldım. Sonrasında çok yakın bir dostumu kaybettim. Yine motosiklet kazasında kaybettik. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat maalesef elimi trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Sağlıkla ilgili birkaç problemim oldu. Onları toparlamaya çalışıyordum. Ve 2025 yılında birkaç ölüm, birkaç vefat üst üste geldi. Çok yakın iki arkadaşımın babası vefat etti aynı hafta içinde. Ve hemen sonra da eşimin kardeşi, kayınbiraderim hayatını kaybetti. O yüzden pek fazla video ekleyemedim. Aslında elimde pek çok video var. Bir Antalya gezisi videosu var. Hem gidiş hem geliş. Özellikle Antalya gelişi sadece tek şarj molası verdim. Alanya'dan geldim. Yaklaşık 800 kilometrelik yolu tek şarj molasıyla bitirdim ve Afyon'dan İstanbul'da Tuzla'ya döndüğümde 130 kadar şarjım vardı. Çok video var ama dediğim gibi çeşitli sebeplerden dolayı bu videoları ekleyemedim. Ki video ekleme süreci de benim için uzun süren bir süreç. Yani sizin 1 dakika izlediğiniz bir video için ben yeri geliyor 1 saatimi harcıyorum. Çünkü sonuçta ben profesyonel değilim. Ücretsiz tool'lar kullanıyorum, ücretsiz yazılımlar kullanıyorum ve elim pratik değil. Klavyeden kısa yolları kullanmayı çok fazla bilmiyorum. Ve biraz titiz hazırlamaya çalışıyorum videoları. En azından sizin seyredebileceğiniz, sıkılmadan seyredebileceğiniz ve belli bir seviyeyi tutturan videolar olması için özen gösteriyorum. Bu sebeple de video hazırlama süreci benim için çok uzun sürüyor. İşsizlik döneminde aslında çok fazla vaktim var. Fakat bu vakti de kendimi geliştirmeye ayırmak istiyorum. Fakat bu az önce saydığım sebeplerden dolayı kendi gelişimime de ne yazık ki çok fazla vakit ayıramadım. Yine bir Marmaris yolculuğu olacak kısmet olursa. Geçen sene aynı yolculuğun videosunu çekmiştim. O yolu Sakarya üzerinden, Bilecik üzerinden gitmiştim. Videoyu seyredenler bilir. Bugün normal güzergahtan, yani herkesin tercih ettiği güzergahtan gideceğiz. Osman Gazi Köprüsü'nü geçmeyeceğiz maliyet sebebiyle. Feribotla karşıya geçiyoruz. Akşam 10 sabah 10 arası hem Negmar hem İdo 465-470 civarında ücretlerle götürüyor. İdo 470, Negmar 465 liraya götürüyor. İdo biraz daha ileri, 2 kilometre kadar ileriye bırakıyor. İdo'dan bilet alması sürecinde bir sıkıntı yaşadık. O yüzden Negmar'dan satın aldık. Ama aynı zamanda gideceğiz. Dediğim gibi sadece 2 kilometre daha geride bırakacak Negmar. Tuzla'dan Beylikdüzü'ne geçtim.
cumartesi günü. %97 şarjla başladım yolculuğuma. %83 şarj kalmıştı Beylikdüzü'ne geçtiğimde. Yaklaşık 80 kilometre yol yaptım. %83 şarjla Beylikdüzü'nden çıktım. %67 şarjla da feribot iskelesine kadar geldim. Kaç kilometre menzilim kaldı, ne kadar menzilim kaldı hatırlamıyorum. 300 küsür. Araca inince ona bakarım kısmetse. Size de ekran görüntüsü olarak gösteririm. Şarj planlaması yapmadım açıkçası. Şurada dururum, burada dururum diye. Bundan 2 sene önce yola çıkıyor olsaydım, evet şarj planlaması yapmam gerekecekti ama artık rota planlaması, şurada şarj ederim, burada şarj ederim gibi planlama yapmaya gerek yok. Şöyle gerek yok. Hani çok bilindik bir rota. Yani en azından ben biliyorum, tanıyorum ve ihtiyaç duyabileceğim her yerde şarj istasyonuna rahatlıkla ulaşabileceğimi biliyorum. 20-25 kilometre ilerimde mutlaka bir şarj istasyonu var. Ama bizim için şöyle bir sıkıntı var. Otogaz fiyatları gibi araç şarj fiyatları da çok değişkenlik gösteriyor. 10 liraya olan da var DC şarjlarda, 13 lira 14 lira olan da var. Recharge bildiğim kadarıyla 15 lira kilowatt başına. Ama Recharge'da güzel bir kampanya var. Akbank kartıyla ödeme yaparsanız 1000 liraya kadarını geri alabiliyorsunuz. %50'sini geri alabiliyorsunuz daha doğrusu. Yani örneğin 2000 liralık şarj yaptınız. Bunun 1000 lirasını Akbank size geri veriyor bir ay sonra. Kampanya Ağustos sonuna kadar geçerli. Eylül ayında da yaptığınız şarjların geri ödemesini alacaksınız ama dediğim gibi 1000 liraya kadar geçerli. Biz elektrikli araç sahiplerini sıkıntıya sokan, daha doğrusu rota planlaması yapmamıza sebep olan etken bu. Şarj ücretlerinin çok değişken olması. Firmaları takip ediyoruz, kampanyaları takip ediyoruz. Nerede hangi şarj istasyonu var ona göre rota planlamak zorunda kalıyoruz. Ama eğer hani böyle bir derdiniz yoksa, yani ücretler çok önemli değilse sizin için de kampanyalar, kafam rahat gideyim diyorsanız hiçbir rota planlaması yapmadan Türkiye'nin en azından batı kısmında pek çok yerine gidebilirsiniz. Doğu kısmında da son baktığımda herhangi bir sıkıntı yoktu. Yakın zamanda bir Kars yolculuğum oldu. Sarıkamış'ta bir ay kadar kaldım. Vefat eden kayınbiraderimi oraya defnettik. Hem eşimin ailesine destek olmak hem de bayramı orada geçirmek için Sarıkamış'a gittim ve yol boyunca pek çok petrol istasyonunda çeşitli firmaların şarj istasyonu olduğunu gördüm. Yani doğu yolculuklarında da artık şarj sorun olmaktan çıkmış durumda. Yani neredeyse orada da rota planlaması yapmadan pek çok il merkezine en azından gidebiliyorsunuz. Ha ne olur? İl merkezinden ilçe merkezine gideceksinizdir. Köylere gideceksinizdir. Gidiş dönüş atıyorum işte 300-400 kilometrenin üzerindedir ve full şarjı değilseniz o zaman bir bakmanıza fayda var tabii ki. Ama onun haricinde dediğim gibi şehir merkezleri arasında gidiyorsanız herhangi bir sıkıntı olmadan, rota planlaması yapmadan gidebilirsiniz ama yani ne sıkıntı var? Gittiğiniz istasyonda şarj istasyonu çalışmazsa o zaman sıkıntı olabilir. Yani yine kontrollü gitmekte fayda var. En azından bir sonraki şarj istasyonuna kadar ulaşabilecek şarjınız olmalı. Dediğim gibi bu videoyu aslında geçen sene çekmiştim, yayınlamıştım. Buna benzer bir videoyu. Güzergah farklı olacak. O yüzden çok ara bilgilendirme ya da yol videosu eklemeyi düşünmüyorum. Sadece işte nerede şarj ettim, ne kadar şarj aldım, kaç saatte geldiğim gibi kısa bilgilendirmeler yapmayı düşünüyorum ve inşallah yayınlarım. Elimde geçen seneden, hatta 2 sene öncesinden videolar var. Yani 2 sene öncesi abartı olur ama 1,5 sene öncesinden videolar var ama yayınlamak kısmet olmadı. Elimde yerse bir gün onları da yayınlarım. Şimdilik bu kadar. Kıyıya yanaşmak üzereyiz karşı tarafa. Yani Yalova tarafından yanaşmak üzereyiz. Yavaş yavaş araca geçeceğim ben de. Ne kadar sürdü yol? Yolda yaklaşık 25 dakika sürüyor. 2 civarında hareket ettik. Tam 2'ydi yanılmıyorsam. Saatime bakmadım. Telefonda gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Yaklaşık 25 dakikada Yalova tarafına varabiliyorsunuz. Bilmeyenler için bu da ek bir bilgi olsun. Şöyle manzarayı da son bir kez göstereyim. Videonun bu kısmı için en azından. Hafif sisli, benim sevdiğim bir hava. Tam aslında fotoğraf çekilecek bir hava ancak elimdeki cihaz bu koşullarda güzel fotoğraf çekmeye izin vermiyor. Daha profesyonel bir makine olması lazım. O da yanımda değil. Ki zaten kıyıya yanaşmak üzereyiz. Yolda dediğim gibi ara ara bilgilendirmeye devam edeceğim. İnşallah videoyu da yayınlarım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.
arada ben hava sisli dedim ama muhtemelen gemiye bir işlem yapılıyor. O yüzden orası sisli gözüküyor. Hava açık aslında. Şu an Susurluk Festival Outlet'teki ZES şarj istasyonundayım. Yaklaşık 7-8 dakikada %15'ten %46'ya geldi. 380 kilometre gelmişim. 55-60 kilometrede menzil gösteriyordu. Şu an %50 oldu bile. 160 kW'da, 150 kW'da aldım. Yani tek şarjda yaklaşık 430-440 kilometre gelebiliyorum. Tabii bunda şehir içi kullanım da var. Şimdi burada %100 şarj etmeyeceğim ya da %80 şarj etmeyeceğim. Susurluk'tan çıkacağım ve Balıkesir'de şarj istasyonu var. Oradan şarj edeceğim. Çünkü kampanya var. 1000 liraya kadar geri alabiliyorsunuz %50'sini. Shell'in ücreti normalde pahalı 15 lira ama geri aldığınız zaman, %50'sini geri aldığınız zaman 7,5 liraya falan geliyor. Burada şarjı bitiriyorum ve Balıkesir'e doğru yola çıkıyorum. Balıkesir'deki Shell istasyonuna geldim. Karakuş Akaryakıt istasyonun ismi. %45 ile geldim istasyona. 112 watt'ta şu an. Kilowatt'ta daha doğrusu şarj alıyorum. %53 ile çıkmıştım yanlış hatırlamıyorsam Susurluk'tan. %53 ya da %54. 220 kilometre civarı menzil vardı. Buraya %45 ile geldim. 36 kilometre Susurluk Festival Outlet'ten burası. 14,7 kW'da ortalama enerji tüketimim olmuş. Ya İzmir yolundan çok fazla ayrılmıyorsunuz. Biraz içeri giriyorsunuz. Dolayısıyla hani İzmir'e falan giderken buraya gelebilirsiniz. Ne kadar şarj edeceğim? Şarj hızı kritik seviyeye düşene kadar, yani atıyorum işte 10 kW'lara falan düşene kadar şarj ederim. %80'i geçer diye tahmin ediyorum. 43 dakika gösteriyor ama o kadar bekleyen muhtemelen, dediğim gibi şarj hızı ciddi seviyede düşene kadar şarj ederim. %80'i geçer muhtemelen, 90'lara yaklaşır. Oradan sonra tekrar nerede şarj ederim hiç bakmadım. Birazdan bakarım. Marmaris'e götürür mü, Turunç'a götürür mü? Yani ucu ucuna götürebilir. Turunç'a giderken zaten Sakar Geçidi'ne gelmeden bir Turuga var. Orayı biliyorum, Muğla'nın içinde, Ula civarında. Turunç'un içinde ZES var. Otelin içinde. E-şarj da vardı gideceğim yerde 2-3 sene önce, ama 2 sene önce daha doğrusu. Açılıp açılmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla Turunç'ta şarj etme imkanı ne kadar olur, o konuda bir şey söyleyemiyorum ama Marmaris'in içinde var. Ama buradan Marmaris'e gider mi? Haritaya falan bakmadan bir şey söyleyemeyeceğim, hesabını yapmıyorum açıkçası. Yolda bir kez daha şarj için duracağız gibi gözüküyor. Aslında bunu ilk şarj molam olarak sayabiliriz. Çünkü dediğim gibi kampanya sebebiyle buraya geldim ben. Hatta şarj etmeden de gelebilirdim ama riske atmak istemedim, ne olur ne olmaz diye. Festival'da buraya yetecek kadar, daha doğrusu riske atmayacak kadar şarj ettim, buraya geldim. Şu an 85-87 daha doğrusu. Bu ortalamayla gidecektir inşallah. En azından %80'e kadar gelsin ki 300 kilometre yetsin bu şarj. Şarj %80'e geldikten sonra 3 kW'a kadar düştü. Yaklaşık evet, şu an tekrar yükseliyor. Ortalama 90 kW'la şarj etti. %80'e gelene kadar. %80'de 3 kW'a kadar düştü. Şimdi tekrar 86 kW'a kadar çıktı. Dediğim gibi kritik seviyeye gelene kadar beklerim. Yani kritik seviyeden kastım yine 3 kW'ları, 5 kW'ları, 10 kW'ları görürse o zaman şarj sonlandırmayı planlıyorum. Şimdi biraz daha şarj etsin ama zaten gideceğim yer 460-470 kilometre falan.
her halükarda tekrar şarj etmek zorunda kalacağım. O yüzden çok da kastırmanın %100 şarj etmenin manası yok ki. Hiçbir şekilde yetmeyecek. 6,5 saat daha yol gözüküyor ama paralı yollardan, ücretli yollardan geçiş seçeneğini kapatmıştı. Devlet otoyoluna giderim İzmir'den. Yarım saat, 40 dakika kadar kazandırır diye düşünüyorum. Oralarda bir yerlerde de şarj ederim. Şimdi bakmadım hangi film var. E-şarj, e-Power, Shell, Recharge ya da Zeste kampanya var şu an. Uygun olanlar onlar. Voltran da uygun fiyatlıydı. ZES 120 kW altı, özür dilerim 180 kW altı galiba. Ya 180 ya 120 kW'ın altında, ikisinden birine 10 lira. E-Power 10 lira. İşte Shell Recharge geri alım, yani %50 iade kampanyası 7,5 liraya geliyor. Voltran yine 10 lira. Bunlardan birine denk getirmeye çalışırım. 54-53 kW civarında şu an. Dediğim gibi şarj sonlandırıp yola çıkacağım. Aracı göstermek istemiyorum ki ben de ailem içinde. Şöyle hafiften göstereyim. Zaten ekstra bir şey yok. Standart progresif paket. Aynı kart. Evet, 40'lara kadar düştü şu an. Dediğim gibi zaten mecburen tekrar şarj edeceğim için çok fazla durmayacağım burada. Yola devam edeceğim. Yine ara ara bilgi paylaşmaya çalışacağım. Aydın'a geldim. En yakıt istasyonundan şarj edeceğim. İndirimli şarj istasyonları benim güzergahımda yoktu, o yüzden onlardan şarj edemiyorum. Şimdiden bir ihtiyaç molası vardı. Bir lavaboya gidip yüzümü yıkayacağım. O arada da şarj edeceğim aracı. En son Balıkesir'de şarj etmiştim Shell'den. %83-%84'e kadar doldurmuştuk. Buraya geldiğimde de %22'lik bir şarjım kaldı. 278 kilometre yol yapmışım. 11,9 kWh ortalama enerji tüketimi. Yolculuk 3 saat 16 dakika sürmüş. Manisa civarında şehir içinde çok hızımı düşürmek durumunda kaldım. 50'lere falan düştüğüm zamanlar oldu. Onun haricinde otobanda 130-140, genellikle 120 civarında geldim. Yani değerler gayet iyi. Ne kadarlık yolum kaldı ona bir kontrol, ona bir bakayım. 172 kilometre yolum var. 2 saat 50 dakika olarak gösteriyor. Herhangi bir aksilik olmazsa. 172 kilometre yolu gidebilmek için %40 civarında şarjım olması lazım. %50 olursa garanti olur. Yani buradan %50 şarj edip yol üstünde başka bir yerde kısa bir şarj molası daha verebilirim ya da direkt Marmaris'e geçebilirim. Bakalım %50'ye gelsin. Bu arada dediğim gibi uzun zamandır video çekmiyordum. O yüzden araçla ilgili hiçbir bilgi de veremedim size. Aracımı Nisan ayı içinde bakıma götürdüm. 30.000 bakımı olarak geçti. İkinci yıl bakımı aslında tam dolmamıştı ama ikisi de, yani ikinci yılda dolmamıştı, 30.000'de dolmamıştı ama bakıma götürmeye ihtiyacı hissettim. Kampanya hala devam ediyor mu bilmiyorum. %20-25 bir işçilik indirimi vardı. Normalde 9.000 lira olan fiyat 6.000 civarına indi, 6.000 küsüre indi. Bir iki de ufak yapılması gereken şey vardı, onları da hallettim. Bazı markalarda bakım aralıkları 2 yıl ama yani Kia'dan bahsediyorum, bunun kuzeni olan firmadan. Ama onlarda da ücreti daha pahalı bildiğim kadarıyla. Tesla'ları hiç çağırmıyor. Yani bazı şeylerin maliyeti var ne yazık ki. Yani Hyundai servis açısından açıkçası beni üzmedi. Yurt dışından içinde yedek parça geldi, öyle söyleyeyim size. Hani evet 15.000'de bir bakım olması kötü. Ama hani bakım ücretleri çok fahiş değil. Yani tolere edilebilir. Keşke Tesla'daki gibi hiç olmasa, gerek duymasak. Ya da Torque'daki gibi 40.000'de bir olsa. Ama dediğim gibi hani aldığınızda verdiğinizi göz önünde bulundurursanız tolere edilebilir.
Onun haricinde ekstra bir bilgi daha. Aracımı satıyorum. Videonun başına bahsetmiştim. Bir işsizlik sürecim söz konusu ve ard arda gelen vefatlar ve bu vefatlara bu araçla gitmem ve kayınbiraderimin vefatını bu araçtaki yolculuğum sırasında öğrenmem. Çok yakın bir arkadaşım babasının cenazesinden dönüyordu. Bursa civarında cenazeden dönerken kayınbiraderim Batuhan Kaya'nın vefat haberi geldi. O yüzden biraz da psikolojik olarak araçtan soğudum demeyeyim ama hani o anlar ister istemez canlanıyor. Aracımı çok seviyorum yoksa. İlana koydum. Bir iki alıcıdan teklif geldi. Kars'a gitmek zorunda kaldığım için teklifleri değerlendiremedim. Ancak şu an piyasa biraz daha hareketlendi. Özellikle bu Tesla'nın ilk çıktığı zamanlarda piyasa düşmüştü biraz. Çok fazla araç satıştaydı. O Tesla'nın durumu artık belli bir standarda geldiği için o piyasadaki düşüş yerine tam tersine fiyat artışını bıraktı. Çünkü İran'la İsrail savaşı petrol fiyatlarını bir anda fırlattığı için insanlar sanırım elektrikliye yöneldiler tekrar. Herhangi bir elektrikliye ve fiyatlar yukarı yönlü olarak çıktı. Arabam.com'da var ilanı. Sahibinden.com'da da vardı. Süresi doldu. Yenilemedim. Onu da muhtemelen tatil dönüşü yenileyeceğim. %44 oldu. Ben gideyim elimi yüzümü yıkayayım. Gelene kadar muhtemelen %50 olur. Sonrasında da duruma göre şarjı sonlandırırım. %61 oldu şarj. Şu an 90 kW civarında bir enerji veriyor. 244-245 kilometrede menzil gösteriyor. Gideceğim yer zaten 170 kilometre. Hani alternatif yoldan, farklı yoldan gittiğim varsayalım 200 kilometre. Yine yaklaşık bir 40-50 kilometrelik menzil kalacaktır ki oralarda da şarj cihazı olduğunu biliyorum. En azından Marmaris'in içinde var. O yüzden belki hiç durmam, belki çok kısa eğer indirimli istasyonlardan birine denk gelirsem bir 5-10 dakikalık bir şarj molası daha veririm. Şimdi şarjı sonlandırıp Marmaris'e doğru yola devam edeceğim. Yani şu bilgiyi de vermek istiyorum hazır fırsat olmuşken. Ben normal benzinli bir araba kullanıyor da olsam yine aynı şekilde mola verecektim. Elimi yüzümü yıkama ihtiyacı hissettim çünkü yani ne fark etti? Ailemin gidip gelmesini bekledim. Bir 5 dakika orada fark etti. Ve şarjım %20'lerden %65'lere geldi kısa süre içinde. Ve 6 dakika daha beklesem %80 olacak. Yani şarj süreleri gözünüzü korkutmasın. Bu Hyundai özelinde söylüyorum. Çünkü Hyundai'nin 8 volt mimarisi var ve şarjı yüksek alan araçlardan bir tanesi. Birinci konu. İkinci konuda klima ile ilgili 24 derecede tek kademede çalıştırıyorum ve yani 268 gösteriyor şu an. Kapatayım. 296. Yani bir 20-25 kilometre kadar fark ediyor ki hava 33 derece. Yolda kalmamak için klimayı kapattım, müzik sistemini kapattım falan. Yani zaten menziliniz düştükçe, gidebileceğiniz kilometre düştükçe o aradaki fark da azalıyor. Yani atıyorum 90 kilometrelik bir menziliniz kaldı, klimayı açtığınızda 85'e düşüyor. Öyle işte atıyorum 60'lara 50'lere düşme gibi bir durum söz konusu değil. Bu arada lafa dağlık şarj %70 oldu bile. Şimdi şarjı sonlandırıp ben yola devam edeceğim. Yolculuğu tamamladıktan sonra çok yorgun olduğum için video çekme imkanım olmadı. Marmaris'e vardık, Turunç'a vardık Marmaris'te. Son şarjdan sonra 166 kilometre yol gelmişiz. En son Aydın'da şarj etmiştim. En yakıt şarj istasyonunda. Oradan buraya 166 kilometre gelmişim. 12.1'de ortalama enerji tüketimim gerçekleşmiş. Şu an klima açık olduğu için 12.2'ye çıktı. %31'de şarjım var. %70 küsürde çıkmıştım. %31'de şarjım kalmış. Yol boyunca ne kadar toplam enerji harcaması oldu onu hesaplayıp videonun sonunda paylaşmaya çalışacağım. En azından görüntü olarak ya da yazılı olarak. Marmaris içmelerden sonra Turunç'a gelirken dik bir yokuş çıkıyorsunuz. O yokuş çıkarken enerji tüketimi 13.5 seviyelerine kadar gelmiş şarj ettikten sonraki enerji tüketimi. Sonra yokuş indiğimizde 12.1'e kadar geriledi. Yol videosu çekmedim hiç çünkü geçen sene benzer bir video çekmiştim. O yüzden yol videosu eklemedim. Ama eğer önümüzdeki günlerde
fırsatım olursa en azından dönerken Turunç yolunu çekmek istiyorum. Çünkü biraz tehlikeli bir yol. Acemi sürücüler için en azından. Virajlı, aşağısı uçurum ve biraz da dar bir yol. En azından buraya gelmek isteyenler için ve yolu bilmeyenler için bir referans niteliği olur. Dediğim gibi yol boyunca toplam enerji tüketimi ne oldu? Ortalama enerji tüketimi ne oldu? Onu da videonun sonuna eklemeye çalışacağım. Bu arada eğer hesaplayabilirsem ne kadar ücret ödediğimizi de hesaplayacağım. Onu da yine videonun sonunda yazılı olarak eklerim, görsel olarak. Turunç'tan herkese selamlar. Marmaris'e bağlı Turunç beldesindeyim şu an. Biliyorsunuz Ioniq 6 aracımla yol videoları çekiyorum ve zaman zaman bunları yayınlıyorum. Daha önceden Marmaris'e geldiğim için ve o yol videosunu paylaştığım için bu sefer uzun bir yol videosu çekmedim. Onun yerine Turunç'ta bir yürüyüş yapayım ve bu videoyu paylaşayım sizlerle dedim. Yabancı ya da yerli turistler tarafından çekilmiş başka videolar var fakat benim gördüğüm kadarıyla orada Turunç'u çok tanıtmıyorlar. Sadece yürüyüş yapmışlar. O yüzden ben size biraz da Turunç'u tanıtayım dedim. Girişindeyim şu an. Sol tarafta 112 acil servisi var girişte. Ambulans da zaten kapısında bekliyor. Hemen sağ tarafında, karşısında da ilk ve ortaokul Saadet Zeki Ünsal İlkokulu ve ortaokulu yer alıyor. Buradan sonra artık oteller başlıyor. Biraz daha gerisinde bir iki otel daha var. Birkaç otel daha var daha doğrusu. Burası girişi sayılır. Marmaris'ten İçmelerden yaklaşık 20 dakika sürüyor. Marmaris'ten de 30 dakika kadar sürüyor. Öncelikle dik, dar ve virajlı bir yokuş çıkıyorsunuz. Ki sağ taraf uçurum. Buraya gelirken sağ tarafta kalıyor. Bir süre sonra da o yokuşu geri iniyorsunuz. Yine dar bir yoldan, virajlı şekilde. O yüzden acemi arkadaşlara tavsiyem şerit çizgileri belirgin. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Şerit çizgilerini takip ettiğiniz müddetçe herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Aracın devrinin düşmemesine dikkat edin. Devrinin düşeceğini anlarsanız vitesinizi küçültün. Eğer bunları yapamayacak kadar acemiyseniz de bu yola gelmeyin. Çok net söylüyorum. Burası çarşıya giden yol. Şuradan da gidebiliyor ama arka sokaklara gidiyor. Orası o yüzden ben bu taraftan soldan gideceğim. Biraz ileride muhtarlık ve itfaiye var. İtfaiyenin önemi şu, hani bunu niye söylüyorsun, ne gereği var diyenler olabilir. Örneğin şu an önünde gördüğünüz otel gibi, burası Turunç Premium zannedersem evet. Biraz ileride birkaç otel daha var. Bir de koyun sonunda, sahilin sonunda büyük bir otel var. Birkaç büyük otel var burada. Hatırlarsanız yakın zamanda birkaç ay önce bir yangın felaketi yaşamıştık. Onun haricinde burada bildiğiniz gibi ormanlar çok fazla ve daha doğrusu orman yangınları sık sık çıkabiliyor. 3-4 sene önce çok büyük bir orman yangını çıkmıştı. O yüzden hem kendi güvenliğiniz açısından hem de orman yangınlarına müdahale edilebilme açısından itfaiye merkezinde olması önemli bence. Burada genelde çok büyük olmayan oteller var ama Turunç Premium, Turunç Resort gibi birkaç büyük otelde yer almakta. Sadece ikisinde her şey dahil bildiğim kadarıyla. Diğer oteller oda kahvaltı şeklinde çalışıyor. Çok detaylı bilmiyorum. Hani yarım pansiyon ve tam pansiyon olan var mıdır? Sizi yanıltmak istemem. Ama genel buradaki otellerin çalışma şekli oda kahvaltı olacak şekilde. Sol taraftan devam ettiğiniz zaman sahile iniyor. Sahilde de restoranlar ya da oteller yer alıyor. Orayı çok fazla göstermek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi zaten internette bunun videosu çok fazla var. Dilerseniz Turunç Walking Tour yazarak bu videoları izleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi daha çok Turunç'u tanıtmak istiyorum. Orada videolarda söylenmeyenleri söylemek istiyorum ki hani buralara gelirseniz neyle karşılaşacağınızı bilin. Burada hem oteller hem apartlar mevcut. Biz apartta kalıyoruz. Diplomat apart. Oteli de mevcut Diplomat'ın.
Ama dediğim gibi otelde sadece oda kahvaltı hizmeti var. Diğer yemekler ücretli. Diplomat Otel'in bir pastanesi, bir spor salonu küçük. Yani çok büyük olmayan, daha doğrusu küçük demeyeyim ama pek çok alet var. Bu gibi hizmetleri mevcut. Diş hekimi var, Buğracan. Yani sağlığınızla ilgili, dişinizle de ilgili bir sıkıntı olduğu zaman yine burada diş hekimi bulabiliyorsunuz. Sağda solda gene otellerin haricinde marketler, restoranlar ya da kafeler var epey. Erkek kuaförü mevcut. Şöyle göstereyim. Bayan kuaförü de mevcut. Kadın kuaförü daha doğrusu. Şu an sabah 6.30, 6.37. Özellikle bu saatte çekmek istedim çünkü öğlen saatlerinde çok sıcak olabiliyor. Yürümesi zor oluyor. Bu arada burada araç da kiralayabiliyorsunuz. Araç kiralama imkanınız da var. Ayrıca tekne turları da yapılıyor. Rodos Adası'na gidiyor. Eğer pasaportunuz varsa ve Schengen vizeniz varsa Rodos'a da geçebilirsiniz buradan. Her sabah 7'de ya da 9'da kalkıyor. Market imkanı mevcut. Şok Market, BİM Market, A101 ve Migros var. Hatta Şok Market arka caddede bir tane daha var. 2 tane Şok Market var. A101 yine arka caddede. Diğer Şok'ta çarşının olduğu caddede. BİM de yine hemen onun yanında. Taksi durağı mevcut. Taksiyle ihtiyacınız olduğu zaman istediğiniz yere gidebilirsiniz. İbadetiniz için bir camisi mevcut. Sahilin hemen kenarında ve ATM'ler mevcut. ATM'ler de hemen Şok Market'in yanında, taksi durağının karşısında. QNB var. Tam Türkiye ATM merkezi. Hangi bankaya ait bilmiyorum. Sanırım devlet bankalarının ortak ATM'si. İş Bankası, Yapı Kredi ATM'leri mevcut. Yan yana olacak şekilde. Diğer tarafta da Akbank, Garanti ve Denizbank ATM'leri mevcut. Hepsi de çalışır vaziyette. ATM'den işlem yapmak istediğiniz zaman da taksi durağının karşısındaki ATM'lere gelip işinizi halledebilirsiniz. Takı dükkanları, mücevher satın alabileceğiniz dükkanlar, saat alabileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar mevcut. Yemek açısından da alternatifleriniz var. Bu arada PTT'nin şubesi de var. Taksi durağının biraz ilerisinde, sağ tarafta kalacak şekilde. BİM de hemen PTT'nin yanında. Arka caddede fırın mevcut. Burada da bir pastane, kafe türevi bir yer var. Yemek alternatiflerinden bahsedeyim biraz. Döner yiyebileceğiniz bir alan var. Döner, İskender kebap, köfte, hamburger yapılan yerler var. Pizza, lahmacun yapılan yerler var. Hamur işi yapılan yerler. Dondurma yapılan yerler tabii ki mevcut. Eczanesi var. Akşam 10'a kadar açık oluyor. Genelde. Bildiğim kadarıyla üzerinde numarası da mevcut. Acil bir durumda arayabilirsiniz, evet. Ama bu sabit numara. Ona kadar ilaç ihtiyacınızı halledebilirsiniz.
Taksim'in haricinde minibüsle de ulaşım imkanı var. Marmaris'e, Kumrubük'e gidebiliyorsunuz. Sabah saat 8.30'da başlıyor yanılmıyorsam. Akşam 10.30'a kadar buradan Marmaris'e gidiyor. Marmaris'ten de 12'de son sefer, buraya son sefer mevcut. Şu an kapalı olan dükkanlar sağlı sollu hediyelik eşya dükkanı. İşte lokum gibi, cezerye gibi ya da kahvaltılık ürünler gibi yiyecek alabileceğiniz dükkanlarda mevcut. Marmaris'in balı meşhurdur. Hatta 10-15 kilometrelerde bir bal müzesi var. Şundan da bahsedeyim hazır aklıma gelmişken. Turizmin durgunluğundan bu sene bayağı bir söz ediliyor. Şöyle söyleyeyim, tamamen durmuş bitmiş vaziyette değil. Hani bu videoyu 6.43'te çektiğim için kimseler yok, hiçbir dükkan açılmamış vaziyette. Birkaç saat sonra buralar hareketleniyor ama benim buraya 3. ya da 4. gelişim, 3. gelişim. Daha önce geldiğim kadar hareketli değil. Daha önce bayağı ciddi kalabalık oluyordu. Bu sene özellikle yabancı turist pek gelmemiş. Geçen senelere oranla söylüyorum bunu. Yerli turist oranı bu sene biraz daha fazla. Bomboş değil, yani boş değil daha doğrusu. Belirli bir kalabalık yine var. Ama dediğim gibi geçen senelere oranla gözle görülür bir şekilde azalmış vaziyette. Çarşısı burada bitiyor. Yani dediğim gibi arka sokaklarda, arka taraflarda da bir iki market benzeri şeyler var ama orası sahile uzak kalıyor. Deniz taksi mevcut burada. 10'da başlıyor seferler. Her saat başı zannedersem 9'a kadar var. Marmaris tarafından da 11'de başlayıp akşam 10'a kadar, 10.30'a kadar Marmaris'ten buraya deniz taksi seferi mevcut. Bir seferde Kumlubük, Amos Kumlubük tarafına mevcut. Sabah 10-10.30 civarında gidiyor. Akşam da 5'te alıyor. Sizi tekrar buraya getiriyor. Onun haricinde tekne gezisi yapabileceğiniz lokasyonlar mevcut. Birkaç yere gidebiliyorsunuz buradan tekneyle. Saatleri değişkenlik gösteriyor gideceğiniz yere göre. Dalyan, Kaunos, bildiğim kadarıyla onun haricinde nereler var? Zannedersem Selimiye tarafına falan da gidiyor buradan. 4-5 yere gidiyor. Burada da yine dediğim gibi gezi teknelerine binebiliyorsunuz. Dalyan tarafına gidebiliyorsunuz ya da dediğim gibi deniz taksiyle Marmaris'e gidebiliyorsunuz. Sahilde bir iki kafeterya var. Soğuk ya da sıcak bir şeyler içebileceğiniz, dondurma ya da tatlayabileceğiniz birkaç yer mevcut. Biraz ileride bir
güzel bir kafe var. Özellikle akşam canlı müzik yapıyorlar. Geçen senelerde böyle değildi. Biraz güzelleştirmişler. Yani bayağı güzelleştirmişler daha doğrusu. Akşam oraya gelip canlı müzik dinleyip bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Biraz ileride de bir otel daha var. Turunç Resort'tu galiba, ismini unuttum. Oradan sonrası zaten yok. Yani yol yok oradan sonrasına. Yukarı tarafa çıkmanız gerekiyor. Oradan da Amos Antik Kenti'ne ve Kumluülke'ye gidebiliyorsunuz. Şöyle size güzel bir gündoğu manzarası izleteyim biraz. Tekrar deniz taksinin olduğu yere geldim. Sahilin diğer tarafına gideceğim bu sefer. Geldiğim yöne gideceğim. Ve bu sokakta forma, işte mayo, tişört, özellikle bu sene biraz müstehcen diyeyim, yazıları olan tişörtler eklemişler. Onları bulabiliyorsunuz ama fiyatlar tabii ki sterlinli. Çünkü buraya İngiliz turist çok geliyor. İngiliz turistlerin tercih ettiği bir lokasyon. O yüzden fiyatlarda en azından bu hediyelik eşya satan yerlerde, tişört forma tarzı şeyler satan yerlerde genellikle sterlinli. Sabah erken saat olduğu için kimseyi rahatsız etmeden sahayı da çekmek istedim. Şöyle ufaktan bir göstereyim size. Sahilde yine bir çay bahçesi, restoran, kafe tarzı yerler bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi burası genelde oda kahvaltı olduğu için bu tarz şeyler önemli. Yani en azından fiyatlar pahalı bile olsa, yani görece olarak pahalı bile olsa bir şeyler yeme içme imkanınız oluyor. Şöyle, bilmiyorum ne kadar çıkıyor ama fiyatları da Temmuz 2005 itibariyle az çok göstereyim size. Kafanızda bir fikir oluşsun en azından. Halk plajı iki tane. İki ayrı bölüm şeklinde daha doğrusu biraz ileride. Ve oradan ücretsiz olarak denize girebiliyorsunuz. Onun haricinde genelde otellerin ya da restoranların kullanımına ait. Yani girmek için ya orada konaklıyor olmanız lazım, ya ekstra ücret veriyor olmanız lazım ya da bir şeyler yiyip içmeniz lazım. Yani yeme içme limitleri hakkında herhangi bir fikrim yok. Ben Diplomat Apart'ta kalıyorum. Ailemin yanında. Diplomat'ın kendine ait alanı olduğu için bir ekstra ücret vermemiz gerekmiyor. Apart ücretinin içinde. Balık yiyebileceğiniz yerler mevcut. Tost tarzı bir şeyler yiyebileceğiniz yerler mevcut. Balık ekmek yiyebilirsiniz. Ayvalık tost 280 liraydı. İzmir kumru da 320 liraydı. Menü fiyatı değil bunlar, sadece yiyecek fiyatı. Menü olarak bir şeyler almak isterseniz de değişiyor. Hamburger, patates ve içecek 450-500 civarında satan yerler mevcut.
Mesela şu an geçtiğimiz yer, sağ tarafta kalan yer. Ve bir şeyler yiyip içtiğiniz zaman size şezlongu ücretsiz veriyor. Yani buranın şöyle bir güzelliği var. Hiçbir zaman çok kalabalık olmuyor burası. Yani en yoğun mevsimde, en yoğun saatlerde gelseniz bile makul bir kalabalık var. Çok üst üste olmuyorsunuz asla. Ne denizde yüzerken ne de sahilde otururken üst üste olmuyorsunuz ama bu söylediğim otelde, apartta vesairede kalıyorsanız. Halk plajında durum öyle değil. Muhtemelen şimdi orayı gösterebilirsem göstereceğim. Bu saatlerden itibaren insanlar yer ayırmaya başlıyorlar. O yüzden halk plajı kalabalık olabilir. Ama diğer yerler nispeten daha sakin. Çok fazla rahatsız olmazsınız. Çok küçük bir koy değil. Nispeten büyük sayılır. Ve pek çok tesiste mevcut. Her türlü ihtiyacınızı buradan temin edebilirsiniz. Buranın kedileri böyle genelde şeylerin üstünde kalıyorlar. Duşların, işte soyunma kabinlerinin vesaire. Onun üstünde tente varsa geceleri orada uyuyorlar genellikle. Hatta Brezilya'da yine buna benzer bir tente var. 4 senedir aynı kediyi orada uyurken görüyorum. Belki hala uyuyordur. Şu balık fiyatları yazıyorsa onlara da bakalım. Görebiliyor musunuz? Kamerada ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Çünkü vücuduma bağladığımda kamera. Cep telefonumdan görmeye çalışıyorum. Kaşarlı pide 550 lira. Kıymalı kaşarlı 590 lira. İngiliz kahvaltısı burada çok meşhur. İçine fasulye falan var. Bilenler biliyordur. 650 lira. Türk kahvaltısı 550 lira. Serpme kahvaltı 1000 lira. Yani çok fahiş bir fiyat değil. İstanbul'da aşağı yukarı o fiyatları yiyorsunuz. Çorba 250 lira, domates çorbası, balık çorbası 550 lira. Burgerler 590-700 değişiyor içindekilere göre. Pizzalar 580-600. Deniz levreği 3400. Levreğin normal fiyatını bilmiyorum. Çipro 820. Balıklar biraz pahalı geldi bana. Tabii mevsim onu da çok bilmiyorum ama açıkçası balık fiyatları bana biraz tuzlu geldi. Gerçi bu ara benim için her şey çok pahalı. Yolculuğumun başında da belirtmiştim. İşsizlik süreci mevcut, bir sene aşkın bir süredir. O yüzden yeri geliyor 50 liralık bir ürünü bile almamayı tercih edebiliyorum. Şimdi alamam desem yalan söylemiş olurum. Hani şükürsüzlük etmiş olurum. Allah'a çok şükür çok kötü durumda değilim. Eşim, ablam, annem destek oluyorlar. Allah can sağlığı versin. Önemli olan o. Varsa rızkımız yeriz, yoksa da yapacak bir şey yok. Rızkı veren Allah. Şükürsüzlük etmek istemem. Bugünümüze de şükür, bugünümüzü aratmasın. Çok şükür. Burası otele ait, Turunç Premium. Burası halk plajı. Şu çiçeklerle ayrılmış yer, sol tarafta kalan yer, şu an gördüğünüz yer halk plajı. Saat 7 ve dediğim gibi insanlar şimdiden
yer ayırmaya başlamışlar. Denize gelmişler. Hatta denize gelenler var. Aslında günün en güzel saatleri. Çünkü hava yeni yeni aydınlanıyor. Daha çok sıcak değil. Ben dün 8 gibi yürüyüşe çıktım. 8'de bile hava ciddi derecede ısınmıştı. Buradan sonra plajlar mevcut. Otellerin plajları. Pilos Otel var burada. Daha fazla ileri gitmek istemiyorum çünkü insanlar denize girmeye başlamış. İnsanları rahatsız etmeyeyim. Biraz ileride mavi yeşil otel var. Muhafazakar aile oteli dedikleri bir konsepte sahip. Genel olarak Turunç bu şekilde. Yani burada pek çok tesis var. Her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz acil durumlar için 112 ambulans zaten bekliyor. Videonun başında gösterdiğim gibi. Beldenin hemen girişinde. Yani itfaiyesi mevcut. Marketleri mevcut, ATM'si mevcut. Deniz taksi mevcut, normal taksi mevcut. Otellerde bazılarında her şey dahil konsepti var ama çoğunda oda kahvaltı konsepti var. Marketler olduğu için isterseniz eğer apartta kalıyorsanız ihtiyaçlarınızı oradan alıp kendiniz pişirebilirsiniz. Ama eğer ben tatildeyim, uğraşamam derseniz bir şeyler yiyip içebileceğiniz pek çok yerde mevcut. Gün yavaş yavaş ağrıyor, insanlar sahile gelmeye başladılar. O yüzden ben de artık videoyu sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi insanları rahatsız etmek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yol videosunu ekleyeceğim kısmet olursa. Onu da belirteyim. En azından Marmaris içmelerden sonra Turunç'a gelen o yokuş dediğim, daha doğrusu dar, virajlı ve uçurum dediğim yokuş çıkış ve yokuş inişi ekleyeceğim. Bu videonun içine de ekleyebilirim. Ya da bu videonun içine kısa bir görüntü olarak eklerim. Ayrı bir video olarak eklerim orayı da. En azından dediğim gibi hani sürüş kabiliyetleriniz o yolda gitmeye el vermiyorsa ya başkasına kullandırın ya da toplu taşımayla işte taksiyle vesaire başka bir şeyle gelin. Onu da görmüş olursunuz. Bu arada her şeyden bahsettim ama biz elektrikli araç kullanıcılarını ilgilendiren konudan bahsetmeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Onu da hemen belirteyim. Burada Diplomat Oteli'nin önünde 180 kW'lık e-şarj istasyonu mevcut. 2 tane portu var, 2 soketi var ve ikisi de çalışır vaziyette. İstasyonu kendi çalışıyor yani. Şarj haricinde girişte göstermiş olduğum Turunç Premium Otel'de ZES'in şarj istasyonu var. O da 180 kW. Ve bildiğim kadarıyla orası da 2 port. Bir iki yerde daha varmış. Ben Lixium uygulamasında gördüm. Ama birebir onları görmedim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu herhangi bir fikrim yok. Gerçi ZES'in de çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ama uygulamasında çalışıyor olarak gözüküyordu. Elektrikli araç sahipleri de şarj etme imkanlarına sahipler. Yani buradan aracınızı şarj edip eğer vaktiniz ve imkanınız varsa Söğüt, Selimiye taraflarına gitmenizi, yani Yarımada'yı bir dolaşmanızı ve öyle gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel yerler, görülmesi gereken yerler. Yeniden merhaba. Burası girişi. Marmaris tarafından gelirken buradan giriyorsunuz. Zaten buradan sonra Kumlubük var. Amos Antik Şehri var. Oradan başka araç yolu yok benim bildiğim kadarıyla. Yani dolayısıyla tek geliş yolunuz burası diyebilirim. Marmaris tarafı daha doğrusu. İçmeler tarafından geliyorsunuz. Belirteyim öncelikle elektrikli araç sahiplerini en çok ilgilendiren konu şarj istasyonları. Daha sabah çektiğim videoda da bahsetmiştim ama tekrar bir güncelleme yapmak istiyorum. Burada ZES'in 2 tane şarj aleti var. Birisi girişte yer alan Turunç Premium Otel'de.
Birisi de sonda yer alan Turunç Resort'te. Zes'in 2 tane şarj aleti var dediğim gibi. E-Şarj'ın şarj aleti var. Diplomat Otel'in, Diplomat Suite'in olduğu sokaktan içeri girdiğinizde ileride sağda E-Şarj'ın şarj istasyonu var. 2 tane şarj portu var. Zes'in şarj aletleri Turunç Premium'da olan 180 kW. Turunç Resort'ta olan 60 kW. 60 kW olan da şu an kampanya var. 9.99 kW saat başına ücret. Eğer buraya yolunuz düşerse ve Turunç Resort Otel'in oradaki şarj istasyonundan şarj ederseniz indirimli olarak kullanabilirsiniz. Sabah çektiğim videoda da belirttiğim gibi sağlı sollu moteller, restoranlar, kafeler, giyim eşyası, işte mayodur, tişörttür vesaire onu alabileceğiniz yerler mevcut. Turlar mevcut, tekne turları. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Araç kiralama hizmeti mevcut. Bir tane emlakçı var. Şok market var demiştim. Şok market 10'a kadar açık. Taksi durağı akşam saatinde daha yoğun. Sabah çektiğimiz yer 6.30 civarındaydı. Kimse yoktu. Yani daha önce de belirttim. Eski yoğunluğu yok. Hani yoğun sayılır. Bomboş diyemem. Geçtiğimiz yıllar oranla daha sakin. Bu sene daha az turist var. Özellikle yabancı turist sayısında bir azalma gözlemliyorum ben. Bir şeyleri kafaya tak. Hani her zaman geldim. Uzun yıllardır geldiğim bir yer değil ama geçen sene hariç 3 senedir üst üste geldiğim bir yer. O yüzden kıyaslama yapabiliyorum. Dediğim gibi kafeteryalar, hediyelik eşyalar, tişörtler, şapkalar, mayolar bulabileceğiniz dükkanlar bolca var. Şu karşıda bir hediyelik eşya dükkanı var. Marketler, Şok, A101, BİM haricinde bolca marketler mevcut. Sadece Migros 11'de kapanıyor, 11'e kadar açık. Diğer marketler A101 9.5, BİM 9 ya da 9.5. Şok 10 kapanış saati. Şok'tan 2 tane var. Bir tanesi de gördüğünüz yolun sonunda arka sokaklar, arka taraflarda, arka caddede kalıyor daha doğrusu. Amos Antikşehir ve Kumlubük servisleri mevcut, minibüsleri mevcut. Turunç'tan 10'da, 13'te, 17'de kalkıyor. Kumlubük'ten 10.30, 13.30, 17.30'da kalkıyor. Şu ufak bir dere var denize akan. Yine sağlı sollu burada dükkanlar, hediyelik eşya dükkanları, kıyafet dükkanları mevcut. Burada da genelde karaoke ya da çeşitli şovlar oluyor. İngilizlerin en çok tercih ettiği mekanlardan birisi bu bar, kokteyl bar. Bunlar 48 pound.
Bu gece bir gösteri var, o yüzden normalden daha yoğun. Yine buranın sonunda sağlı sollu çanta, kıyafet, mayo vesaire olan dükkanlar mevcut. Yani genel olarak çarşısı da bu şekilde. Denizini merak edenler için denizinden de bahsedeyim biraz ve videoyu sonlandırayım. Sahil genellikle taşlık. Yani girişte biraz kum var ama denize doğru genelde taşlık sahilin çoğu yeri. Ve denizin içi de aynı şekilde taş. Taşlar kaygan. Çünkü artık yosun tutmuş üstleri. Denize girerken zorlanabiliyorsunuz. Deniz ayakkabısı getirmenizi tavsiye ederim. Ya da satın almanızı tavsiye ederim. Bir de çok sığ değil yani. 5-6 metre sonra derinleşmeye, boyu geçmeye başlıyor. 1.70 falan geçmeye başlıyor. Eğer hani yüzme bilmiyorsanız benim gibi ya da direkt derinleşen denizleri sevmiyorsanız size göre değil. Suyun sıcaklığı ilk geldiğim gün biraz soğuktu ama son 2-3 gündür gayet güzel. Çok soğuk değil. Girdikten sonra alışıyorsunuz çok kısa sürede. Çarşının akşam halinde bu şekilde. Amos Antik Kenti'ne geldim ama hazırlıklı gelmedim, yanımda kamera, mikrofonum vesairem yok. O yüzden telefonla çekiyorum. Hızlıca anlatayım. Eğer bu mevsimde yani yaz aylarında gelecekseniz 8'i geçirmeyin. En geç 8'de burada olun. Bayağı merdiven çıkıyorsunuz çünkü havada ısınmaya başlıyor. Burada görülecek tapınak, Akropolis vesaire var. Burası tiyatro kısmı. Şöyle bir manzarası var. Şehri görüyor. Araç park etme imkanı kısıtlı. 2-3 araçlık yer var zaten, ikisini burada şimdi restorasyon yapılıyor. İkisini restore eden çalışanlar kullanıyor. Yol kenarında park edebileceğiniz 1-2 araçlık yer var. Onun haricinde gayet dar bir yol. O yüzden hafta içi erken saatlerde 7-8 civarı gelmenizi tavsiye ederim eğer buraya geleceksiniz. Ama manzarası gerçekten çok güzel. Şunu da ekleyeyim. Buraya gelirken yanınızda su bulundurun. Mutlaka yanınızda su olsun. Bir de yukarı tiyatro kısmına çıkmak için, tapınak kısmına çıkmak için bayağı merdiven tırmanıyorsunuz. Onu da göz önünde bulundurun. Ona uygun kıyafetiniz, ayakkabınız olsun. Şöyle göstereyim. Gelelim maliyet hesabına. Yolculuğa Tuzla'dan başladım. Aracımı burada %100 olacak şekilde şarj ettim ve ilk etapta Beylikdüzü'ne doğru yola çıktım. Ardından Eskihisar'dan feribotla Yalova'ya geçtim ve devamında Susurluk Festival AVM'ye kadar geldim. Bu etap toplamda 383 kilometreydi ve yolculuk boyunca ortalama tüketimim 100 kilometrede 11.4 kWh oldu. Şarjım bu noktada %15'e kadar geriledi. İlk şarj molamı Festival AVM'deki ZES şarj istasyonunda verdim.
Sadece 9 dakikada %15'ten %54'e kadar şarj ettim ve bu işlemde 21 kWh enerji aldım. Karşılığında 285 lira ücret ödedim. Ardından Balıkesir 6 Eylül'deki Share Recharge istasyonuna geldim. Bu iki nokta arası 36 kilometreydi ve burada ortalama enerji tüketimim biraz yükselerek 100 kilometrede 14,7 kWh seviyelerine çıktı. Shell'de şarjım %45'e düşmüştü ve burada %86'ya kadar şarj ettim. Menzilim bu noktada 384 kilometreye ulaştı. Sadece 20 dakikada 23 kWh enerji aldım ve bana yansıyan ücret 354,66 lira oldu. Ancak burada önemli bir not. Share Recharge uygulamasında kampanya vardı ve bu işlemden 177 lira geri ödeme aldım. Sonraki şarj molamı Aydın Efeler'deki en yakıt istasyonunda verdim. Balıkesir'den Aydın'a 278 kilometrelik yolculuk boyunca ortalama tüketimim 100 kilometrede 11,9 kWh olarak gerçekleşti. Aydın'a vardığımda şarjım %22'ye kadar düşmüştü. Burada 19 dakika içinde 27,6 kWh enerji aldım ve şarjım %72'ye ulaştı. Bu işlem için 325 lira ödedim. Menzilim tekrar 310 kilometrenin üstüne çıktı. Efeler'den sonra hiç durmadan Muğla Turunç'a kadar geldim. Bu son etap 166 kilometrelik bir yoldu ve bu kısımda da ortalama 100 kilometrede 12,1 kWh enerji tüketimim oldu. Turunç'a vardığımda şarjım %33'e, menzilim ise 124 kilometreye gerilemişti. Bu yolculuk boyunca şarj istasyonlarından toplamda 118,8 kWh enerji çektim. Fakat enerji kayıplarını da dikkate aldığımızda toplamda 105 kWh gibi bir enerji kullanımı söz konusu. Yolda harcadığım enerji ise 102,1 kWh oldu. Tüm bu işlemler için toplamda 1385 lira ödeme yaptım. Fakat Share Recharge kampanyasıyla 177 lira geri ödeme aldım. Böylece toplam maliyetim 994 liraya düştü. Bu da kilowatt saat başına ortalama 9,46 liralık enerji maliyetine denk geliyor. Aracımın ortalama tüketimi 100 kilometrede 11,8 kilowatt saat olduğuna göre kilometre başına maliyetim yaklaşık 1 lira 15 kuruş oluyor. Kısacası bu verilerle birlikte elektrikli araç kullanımının hala oldukça ekonomik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üstelik enerji verimliliği oldukça yüksek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.